Bu videoda altının ünlü analiz uzmanlarınca yapılan yorumları ile beraber cevaplandırdığı sonuçları hakkında kısa ve öz bir şekilde bilgiler paylaşacağım. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoyu izledikten sonra bu videonun size bir faydası olduğunu düşünürseniz beğenip abone olabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dolar yeniden yükselişe geçti. Hükümet cari açığı düzeltebilecek mi? Gibi sorulara cevap ararken için küçük bir araştırma yaptık ve bu araştırmada strateji uzmanı Erhan Göksel'in anlattığı ve söylediği bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Yükselen doları, Türkiye'yi bekleyen en büyük ve en yakın riski, gelecekte yaşanabilecek ekonomik krizin boyutlarını ve bankaların durumunu anlatan Erhan Göksel açıklaması şu şekilde. Şimdi dolara gelirsek, kamuoyunun en çok anlamakta zorlandığı şey şu: Amerika'nın ekonomisi çökerken dolar neden yükseliyor? Amerikan ekonomisi, dünyadaki Amerikan sermayesi, dünya sermayesinin köken olarak %75'ini oluşturuyor. Bunların %40'ı Amerika dışında. Amerika dışında olanlar, örneğin Türkiye'ye gelen Amerikalılar, yabancılar, Türk lirasına dönerek yatırım yapıyorlar, devlete kağıt satıyorlar. Dünya faizinin 2 katını ödüyoruz çünkü. Borsaya giriyorlar. Şimdi Amerika'da kriz çıkınca, yani sermayenin kendi karargahında, kendi evinde yangın çıkınca, o yangını söndürmek için gereken su, en öncelikle Amerika dışındaki sermayesini geri çekmektir. Bazı iktisatçılar sanırım Türkiye'de edebiyat okuyorlar iktisat yerine, televizyonlarda saçmalamalarının nedeni de bu. Türkiye'deki Amerikan sermayesi Amerika'ya geri dönmeye karar verince, o zaman Türkiye piyasasında dolara talep oluyor. Dolara talep olunca doların fiyatı, piyasa mantığıyla talep çok yükselince fiyat yükseliyor. Şimdi burada çok büyük bir emme basma tulumba oluşuyor. Bundan 15 gün önce dolar 1.700'lere çıktığında Merkez Bankası müdahalelerine rağmen, Merkez Bankası bence bu işi yönetemedi, bizim Türk halkı bir daha bu fiyatları bulamayız dedi. Medya bunu manipüle etti. En acı yanı Türk halkı 2-3 yıldır dolar almış 1.195'lerde sürünüyor, kendilerini psikolojik olarak çok rahatsız hissederken, yabancılara hizmet eden bir medya pompaladı. Tüm Türk halkı resmi rakam, Türklerin o 2-3 günde 7,5 milyar dolar sattığını gösteriyor. 15 gün önceki 1650-1700 bandını yakaladığında. Peki şimdi bugün ne oluyor? Dünyada yabancılar çıkmaya başladı geçen haftadan beri, çok nettir bu. Çıkış artarak devam edecek. Kasım sonunun, yılbaşının çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yabancıların büyük bir kısmı vadeli işlemlerle çıkışlarını da garanti altına aldılar. Bu çıkış başladığında dolar yükseldi, yani yabancı doları talep ettiğinde. Birilerinin dolar satması lazım ki yüksek fiyattan dolar satın almasınlar. Şu anda bugün sabah dolar 1.665'lere geçerken, Türk halkının ki sizle röportaj yapmadan önce araştırdığım için söylüyorum, oluk gibi dolar sattığının göstergesi. Şimdi bizim elimizdeki dolarlar devede diştir. Hazinenin elindeki de devede bir diş gibidir. Hazinenin Merkez Bankası'nın rezervi 76 milyar, Türkiye'deki dış borcu özel sektörün sadece 191 milyar. Birileri gitmeye kalkar ve Türkiye'yi terk ederse, bizim bütün Türkiye'deki varlıkları çevirseniz bir anlam ifade etmez. Gelecekte neler olacak? Ben kısa süreler üzerine spekülatif şeyleri konuşamam. Neden konuşamam? Türkiye'de 50 milyon doları olan bir insan emme basma tulumba gibi, manipülasyon yaparak, kısa dönemde fiyatı indirip, çıkarabilir. Evvelki hafta 1.700'leri gördü sonra 1.500'lere indi, şimdi tekrar 1.665'lerde seyreden bir dolarla karşı karşıyayız. Şunu söyleyebilirim, gelişecek trendleri. Yerel seçimlere kadar eğer hükümet ağları yumaya devam ederse, dolar 2 milyon liraya çıkacak gibi gözüküyor ve dolardaki artış bundan sonra, kısmi iniş çıkışlar dışında geri dönüşü mümkün olmayan bir süreçte ilerleyecek. Siz cari açığınızı düşürtüp, dış borçlarınızı azaltana kadar devam edecek. Hükümetin cari açığı düzeltebilmesi de mümkün değil. Cari açık küçüldü diye seviniyorlar bu hafta için. Ona da sevinmesinler. Zira cari açığın küçülmesi elbette,
Bu kadar büyük bir krizle ilgili tüketim düştüğü için, ithalat azaldığı için ve dolar yükseldiği için. Ama cari açıkla beraber bizim ekonomimiz de küçülecek. Önemli olan gayri safi milli hasıla içindeki cari açığın oranıdır. Bir yıl sonra baktığımızda rakamsal açığı küçülmüş olarak görebiliriz. Gayri safi milli hasıla içindeki oranında küçülmeye rağmen aynı kaldığını veya arttığını görebiliriz. Bunlar çok tehlikeli trendlerdir. Ekonomide %2'lik %3'lük cari açıklar kontrol edilebilir, kriz dönemlerinde. Olan dönemlerde %6'lık %7'lik, bizdeki 7,4'e ulaştı, açık o da yüksek faizle borçlanılarak kontrol edildi bugüne kadar. Ama bir kriz ortamında %7'lik bir açık asla kabul edilemez. Bu da bu ekonominin en tehlikeli yanıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu krizi anlamadı ve yönetemedi, bunu defalarca konuştum. İktidarın en önemli gazetesi dün manşetten, öldüren faize karşı son çığlık, dünyada faizler sıfıra indi, bizde neden 30 diye soruyor. Anlayamadıkları için bari ben anlatayım, bu kadar büyük cari açığı, dışarıdan yüksek faize gelen sıcak para ile kapatıyorsun. Eğer bu krizde faizleri düşürürsen para geri gider, senin iktidarında şapa oturur. Bu kadar basit. Bana göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, 2001 kriziyle geldi, 2009 kriziyle gidecek dedi. Obama'yı Amerikan devleti kamuoyunu yıllarca hazırlayarak seçtirttiğini söyleyen Erhan Göksel, sözlerine şöyle devam etti. Obama'nın dışı siyah, içi beyaz. Obama, uzun süredir Amerika'daki küresel sermayenin medya gücü diye tanımladığım Hollywood etkisiyle, bütün görsel medyayı ve Hollywood'u kastediyorum. Uzun süredir Amerika'da bir siyah başkan hazırlanıyor. Saat 24.00 dizisinin başkanı siyahtı, öldürüldü yerine gelen siyah. Oscar'lar siyahlara verilmeye başlandı. Filmlere bakın, zenciler eskiden hep kötü işleri yapanlardı. Şimdi de hep polisler zenci. Amerika bu savaş politikalarını uygulamak ile, İngöbek adı Hüseyin olan, babası Müslüman olan, üstelik de zenci ırkından birisinin daha radikal kararlar alması için getirdi. Obama ile alınacak kararlar Amerika'nın daha kolay alabileceği kararlardır. Amerikan devleti bir süreklilik gösterir. Amerikan devletinin bugünkü zor şartlardan çıkışı, bu krizden çıkabilmesi, yeni savaşlar çıkarabilmesi, ancak Obama ile mümkündür. McCain'le mümkün olsaydı, zaten Amerika devleti McCain'i seçtirirdi. Amerika'da belki bir başka röportaj konusu, 302 milyon insanın 130 milyonu seçmen. Seçmen kartı alanların yarısı sandığa gidiyor. O yarısının yarısını alan seçiliyor. Neredeyse ülke nüfusunun 8'de 9'da biri insan tarafından bir başkan seçiliyor. Amerikan sistemi bunun üzerine kuruludur. Şimdi bugün, gelir gelmez Obama'nın söylediği çok net bir şey var. O net şey şudur, Obama ilk demecinde, 3 milyar dolar olan İsrail'e yardımı 30 milyar dolara çıkaracağım, dedi. Bizim Türk basınında tek satır bunun alıntısı bile olmadı. Zaten 3 milyar dolar olan İsrail'e yardımı, 30 milyar dolara çıkarmanın kendisi bile Orta Doğu'da bir savaş nedenidir. Şimdi Beyaz Saray ekibine ve kabinesindeki muhtemel bakanlarına baktığımızda göreceğiz ki, demokrat olmakla birlikte, tıpkı geçmişteki Amerikan tarihinde görülmediği gibi, cumhuriyetçiler de yer alacak gözüküyor. Amerika'nın dünyadaki yapısal düzenlemelerinde büyük adımlar hep demokratlarla olmuştur. Size bir anekdot vereyim. Türkiye'deki 3 darbe ve 28 Şubat demokratlar iktidardayken olmuştur. Cumhuriyetçiler değil. Clinton zamanında 28 Şubat oldu. Bunların Amerika'dan bağlantısız olduğunu düşünmek abesle iştigaldir. Ama biz hepimiz Clinton'ı çok demokrat Amerika'nın parlak yüzü diye görüyoruz çünkü bu bir imajdır. Gerçekler değil, imaj önemlidir. Amerika'nın bu krizden çıkması için ülke kamuoyunda güven sağlayacak bir unsura ihtiyacı vardı. Onun sağcı değil, solcu görünen bir adam tarafından uygulanması daha kolaydır. Müslümanlara yönelik bir hareket olursa, Afrika ülkelerine yönelik veya radikal cumhuriyetçilerin cesaret edemeyecekleri çıkışları demokratlar yaparsa, daha az tepki çekerler, bu siyasetin doğasında vardır. Obama çok net bir açıklama daha yaptı,
görevi devralana kadar ekonominin sorumluluğu Bush'ta olacak diye. Bugüne kadarki her kriz döneminde sadece ekonomi değil, Amerika'da yeni başkan gelir gelmez yaşanan krizle ilgili bakanlarını açıklar, krizle ilgili kurmaylarını açıklar. Örneğin Clinton geldiğinde Körfez krizini devralmıştı. Amerika savaştan yeni çıkmıştı. 10 danışmanının 4'ü Orta Doğu uzmanıydı ve hemen belli oldu bunlar seçildiği hafta. Şimdi yaşanan bir ekonomik kriz. Hazine Bakanı'nın ekonomiye yönetecek olan kurmaylarının adının açıklanması gerekirdi. Obama Necip Türk basınının atladığı bir şey, zaten bu işi bilenleri, piyasaları o yüzden de tedirgin etti, görevi devralana kadar Bush'un bu işi yöneteceğini söyledi. Bütün Amerikan kamuoyunun beklentisi, Obama'nın yönetmese bile kabinesiyle bir güven vereceğiydi ki, 15'inde Amerika'da Washington'da biliyorsunuz krizle ilgili büyük bir toplantı oldu, devlet başkanlarının katılımıyla. Obama, bu toplantılara ağırlığının düşmesini istese çok mümkündü. Tamamen lakayt kalacağını da önceden deklare etti. Türkiye'yi bekleyen en büyük ve en yakın risk açıklaması yapan Erhan Göksel sözlerine şöyle devam etti. Türkiye'yi yakın dönemde bekleyen en büyük risk, bence bankacılık sektörünün dış borçları, dövize endeksli borçlarıdır. Hükümetin ve BDDK'nın, hatta bankaların kendi açıklamalarının tam tersine, dünyada yaşanan küresel finans krizi, Türk bankacılık sistemini direkt olarak tetikleyecektir. Bu tetikleme de dolaylı olarak üretim sektörünü vuracaktır. Ülkedeki çoğu ekonomi yazarı ve hocası, bizim bankacılık sistemi çok sağlam diye ahkam keserek önce kendilerini, sonra da maalesef hükümeti ve bankaları kandırmaktadırlar. Türk bankacılık sisteminin tonla dışarıdan alınmış sendikasyon kredisi, döviz borcu vardır. Döviz rezervlerinin yabancılara ait olanları da hızla dışarı hareket edecektir. Kullanılan bu kredilerin vadesi geldiğinde yabancılar yenileyemeyecektir. Bu durumda da kendisini kurtarmak için borç riski taşıyan bankalar, kullandırdıkları kredileri geri çağıracaklardır. Hem de iktidarın baskılarına rağmen, hem de bağıra bağıra. Bu durum tüm üretim sektörü ve piyasaları sarsacak ama asıl bankaları, onların geçim kaynağı olan verdikleri kredilerden elde ettikleri faizden mahrum edecek. Böylece bankalar istemeyerek de olsa bir anlamda intihara sürüklenecektir. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, seni seviyoruz, sağlıcakla kal.